İyi günler arkadaşlar. Ben akrilik pouring sanatçısı Suat Uygun. Bugün evimde, hobide akrilik pouring sanatıyla ilgili detaylı bilgiler ve örnekler yapmak üzere burada bir araya geldik arkadaşlarımızla. Bugün yapacağımız çalışmada akrilik pouring sanatı için çok büyük bir kolaylık sağlayan Cadence firmasının yeni üretmiş olduğu All-in-One, yani tüm kimyasalları içinde barındıran yeni ürünümüzü tanıtmaya çalışacağız. Bu boyamızın ne özelliği var? Kısa bir bilgi vermek istiyorum. Daha önce akrilik pouring çalışması yaparken kullandığımız malzemelerin hazırlanması, oranlarının tutturulması çok vakit alıyordu. Bununla ilgili çalışma yaparken Cadence Premium boyamızı, Cadence Pouring Effect Medium, Cadence silikon yağı, içinde klor barındırmayan temiz içme suyu ya da damıtılmış su kullanıyorduk. Bunu kullanırken de bir pet bardağımızın içine, her bir renk için pet bardağımızın içine bir miktar premium boya aktarıyorduk. Daha sonra koyduğumuz boya miktarı kadar pouring effect medium ekliyorduk. Bunu tahta kaşığımıza karıştırıyorduk. Daha sonra bu karışıma azar azar su ilave ederek ılık bal kıvamına gelene kadar karıştırmaya devam ediyorduk. Bu karışım bittikten sonra da her 60 milim ölçümüz için Cadence silikon yağından 4 damla ilave edip akrilik pouring çalışmasına bu karışımı hazır hale getiriyorduk. Bu her renk için tekrarlandığı için yaklaşık bir renge 5 dakikamızı ayırsak 4 renk için 20 dakikamızı alıyordu. Daha büyük bir tuvalde çalıştığınızı düşünürseniz 1 saat, 2 saat, 3 saat gibi vakitler alabiliyordu. Şimdi Cadence firmasının yeni çıkartmış olduğu bu ürünümüzle bunların tamamını bir kenara bırakıyoruz. Tüm kimyasalları içinde barındıran All-in-One akrilik pouring paint boyamızla çok hızlı bir şekilde akrilik pouring çalışmaları artık yapabiliyoruz. Bu yüzden Cadence firmasına özellikle bu ürünü geliştirip bizlerin hizmetine sunduğu için gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Bizler için çok büyük kolaylık olmuş oldu. Şimdi akrilik pouring sanatında amacımız nedir? Amacımız akrilik pouring'de hücreler oluşturmak, lasing efekt dediğimiz bağcık modelleri oluşturmak ve bu modelleri de uygun bir renk harmonisi içerisinde kullanacağımız materyal üzerinde sergilemek. Bu sanatta nelerde yapabiliriz? Hangi malzemelerde yapabiliriz? Gördüğünüz gibi bu bir tuval üzerinde bunu yapabilirsiniz. Evinizde bir tepsinizin üzerinde yapabilirsiniz. Gene salonunuzda bir sehpanızın üzerinde yapabilirsiniz. Kahvaltı masanızın üzerine bunu uygulayabilirsiniz. Bir cam malzemenizin üzerine yapabilirsiniz. Aklınıza gelecek olan, yüzeyi düz olan her türlü materyal üzerinde bu akrilik pouring çalışmalarını yapabilirsiniz. Bu sanatla ilgili şu an bir örnek çalışma yapmak istiyorum sizlerle birlikte. Bunun nasıl yapıldığı sanatın, hangi safhalardan geçtiği, bu boyaların nasıl kullanıldığı ve torç dediğimiz, gene bu sanatta olmazsa olmaz olan malzememiz torçun nasıl kullanıldığı ile ilgili size örnek bir çalışma yapmak istiyorum. Şimdi hep birlikte örnek çalışmamıza başlayabiliriz. Öncelikle şunu belirteyim. Bu All-in-One tüm kimyasallar içinde barındıran hazır akrilik pouring boyamızın içerisinde 6 adet 120 milimlik
boyamız mevcut. Renklerimiz crimson kırmızı rengimiz var. Beyaz rengimiz var. Turuncu rengimiz, parlament mavi rengimiz var. Sarı rengimiz var ve turkuaz rengimiz var. Bu renkler özellikle seçildi. Şu an 6 renk kombinesi halinde bu paket hazırlandı. İkinci pakette bir 6 renk çeşidi daha gelecek. Toplamda 12 renk olacak. Zaten bu 12 renk bizim akrilik pouring sanatını yaparken en fazla kullandığımız renkler olduğu için sizlere yeteceğini düşünüyorum. Ve devamında diğer renkleri de sanırım Cadence firması üretecektir. Şimdi yavaş yavaş çalışmamıza başlayabiliriz. Çalışmaya başlamadan önce eğer bir tuval üzerine çalışıyorsanız bunun arkasına her kırtasiyede bulunan basit harita çivilerinden alarak tuvalin arkasına bunu çakın. Bunu çakarak tuvalinize gönyeyi almaya çalışın. Eğer düz bir yüzey olursa boyanın akmasını, o eğime doğru boyanın akmasını engelleyeceğinizden dolayı bu önemli bir kuraldır. Mutlaka her çalışmadan önce bu çivileri, harita çivilerini çakarak tuvali gönyeye alarak düz bir zemin, eğimsiz bir zemin olmasına özen gösterin. Tuvalimizi bu şekilde tamamladıktan sonra bir bardak, bir pet bardağımızı alıyoruz. Bunun üzerine altın rengimizden hangi renk kombinasyonunu istiyorsanız kendi zevkinize göre bu renkleri bu pet bardağımızın içine koyuyoruz. Burada koyarken önemli olan her rengin üzerine diğer rengi koyarken katmanlar oluşacak şekilde koymaya çalışıyorsunuz. Yani atıyorum beyazı koydunuz, üzerine maviyi koyarken bir katman oluşturuyorsunuz. Mavinin üzerine sarıyı koydunuz, yine bir katman oluşturuyorsunuz. Sürekli katmanlar oluştura pet bardağımızı doldurmaya çalışıyorsunuz. Bununla ilgili yakından bir örnek vereyim. Yani bardağın dolduruluşuyla ilgili. Beyaz boyayla başlamak istiyorum. Bir miktar beyaz boya pet bardağıma aktardım. Üzerine parlament mavi boyasından koyuyorum. Gördüğünüz gibi beyazın üzerine bir katman oluşacak şekilde koyuyorum. Renkler birbirine şu an karışmıyor. Beyazın üzerine turuncu rengimi koymak istiyorum. Burada siz renkleri kendi tercihinize göre seçebilirsiniz. Evet, turuncu rengimi de koyduktan sonra bunun üzerine turkuaz koymak istiyorum. Üzerine tekrar parlament koyacağım. Parlamentin üzerine tekrar turuncu koyuyorum. Çünkü mavi ton ağırlıklı yapmak istediğim için bu renk kombinasyonunu seçtim. Onun üzerine bir miktar kırmızı koyuyorum. Üzerine sarı. Fark ettiğiniz gibi boyalar birbirine karışmıyor. Bir katman oluşuyor üzerinde, diğerinin üzerinde. Bunu da koyduk. Şimdi beyaz boyamı biraz ekleyeyim. Yani maviyle devam edeceğim sonra. Evet, tekrar parlament boyamı koyuyorum. Üzerine çok az turkuaz koyacağım. Çünkü bu iki renk birbirine çok yakışan renk olduğu için ben bunları severek kullanıyorum.
etrafına biraz turkuaz koyarak bardağımı tamamlamış oluyorum. Bunları kullanırken mutlaka ilk safhada çalkalamayı unutmayın. Baştan söylemeyi unuttum. Atladığım bir nokta bu. Sürekli çalkalayarak içindeki kimyasalların birbirine geçmesini sağlayın. Bu faydalı bir uygulama olacak sizin için. Bu şekilde her kullanmadan önce mutlaka çalkalamayı ihmal etmeyin. Evet, bardağımızı doldurduk. Bu şekilde şu an benim yapacağım teknik akrilik pouring sanatında flip cup dediğimiz, yani takla kabı dediğimiz Türkçe karşılığı tekniği uygulayarak bir akrilik pouring çalışması örneği yapmak istiyorum. PET bardağımızı alttan sıkıca şu şekilde kavradım ve tuvale üzerine yerleştiriyorum. Alttan bardağımızı sıkıca kavrayıp üstten de tuvale hafif bir pres uygulayarak ve bardağın üstünü hissederek hızlı bir şekilde takla attırıyorum. Yani flip cup tekniği, takla tekniği. Bu şekilde bardağımızı çevirdikten sonra yaklaşık 5-10 saniye bekliyoruz. Boyaların birbirine geçmesini, yeni şekillerin çıkmasını ve daha sonra bardağımızı şu kısımdan açıyorum. Arka kısım, bardağın arkası tuvale değiyor. Buradan açarak arka kısmına tuvale değecek şekilde bardağı çekiyorum kendime doğru. Boşaltarak. Bunu çekerken de boyanın üst kısmına ve içerisinde ortalarına bir artık boya gelmemesini, bardağın içinden bir boya damlamamasına özen gösteriyorum. Şu an bardağı açıyorum. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde çektim. Eğer çekmesem buradaki boyalar buraya damlayacağından kötü bir görüntü olacaktı. Bu yüzden seri bir şekilde çekerek bardağı boşaltıyorsunuz. Bu işlemde gördüğünüz gibi ilk baştan bizim hücrelerimiz oluşuyor. Daha sonra buna ilave hücre oluşturmak için torç dediğimiz bu alev tabancasını kullanıyoruz. Bu torç hakkında bana çok soru geliyor. Bu alet yaklaşık 1300 derece sıcaklık veren bir alev tabancasıdır. Yüksek ısıdan dolayı boyanın üzerine tuttuğunuz zaman ilave hücreler oluşmasını sağlar. Bu malzemenin içindeki kimyasallardan dolayı torçumuzla boyanın üzerine yüksek ısı tuttuğumuzdan dolayı ilave hücreler çıkmasını bu torç dediğimiz aletle sağlıyoruz. Fakat torçu kullanırken çok seri bir şekilde geçişler yapıyorsunuz. Bir yerde de sabit kalırsanız o kısım boyayı yakacağından dolayı tuvalde çok kötü bir görüntü oluşacaktır. Bu yüzden torçu kullanırken mümkün olduğu kadar seri hareketlerle ya da belli noktalara basarak şu şekilde gördüğünüz gibi ilave hücreler oluşturabilirsiniz. Ya da şu şekilde seri geçişler yapabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar seri gidin. Çünkü biraz yavaş giderseniz boyayı yakarsınız. Gördüğünüz gibi ilave hücreler hemen oluşuyor. Bu torç işlemi bittikten sonra bir miktar boyanın yayılmasını bekleyin. Evet, yaklaşık 3-4 dakika bekledik. Hücrelerin yayılmasını, boyanın tuvalde yayılmasını bekledik. Şimdi bu boyamızı tuvalin tamamına yavaş ve sakin hareketlerle yaymaya çalışıyoruz.
Burada hiç acele etmiyoruz. Gayet sakin, yavaş hareketlerle hücrelerin açılmasını, biraz daha büyümesini sağlayacağız. Aynı zamanda da boyanın tuvalin tamamına dağıtmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi hücreler ufaktı. Yavaş yavaş bu yayarken biraz daha büyümeye başlıyor. Tuvalimizin üzerine desenler oluşuyor. Evet, burayı da yaptıktan sonra en son bu köşemiz kaldı. Evet, gördüğünüz gibi boyanın tamamını tuvale yaydık. Bundan sonra önemli olan kısmımız tuvalin üzerine kalan fazla boyamızı beğenmediğimiz desene doğru akıtarak boyanın fazlasını tuvalin dışına aktarmak, aynı zamanda da diğer hücrelerin biraz daha açılmasını, daha hoş desenler sağlamasını, daha hoş güzel desenler çıkmasını sağlamak. Şöyle gördüğünüz gibi şu kısma doğru boyanın biraz fazlasını aktarmak istiyorum. Eğer tuvalimizin üzerinde fazla boya bırakırsanız çatlamalara sebep olur. Bu yüzden mümkün olduğu kadar tuvalimizin üzerinde fazla boya bırakmamaya özen gösterin. Bunu yaparken de çok güzel desenler kendi elinizle tuvalinizin üzerinde oluşturabilirsiniz. Boyayı her türlü yönlendirerek kendi sevdiğiniz desenleri tuval üzerinde şekilde görüldüğü gibi kendi hakimiyetinizle sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi boyayı her türlü yöne çevirerek farklı desenler çıkmasını sağlayabiliyoruz. Bu şekilde tuvalin üzerine boyayı yayma işlemi ve deseni oluşturma işlemi bittikten sonra yaklaşık 7-8 saat bu tuvalimizi hiç ellemiyoruz. Eğer bunu yerinden kımıldatırsanız şu anki eğime tuval alıştığından dolayı bir 7-8 saat sonra ve 1-2 saat sonra bunu kımıldatırsanız farklı bir eğim oluşacağından dolayı boya tekrar o yöne doğru akmaya çalışacağından arada kopmalar olacaktır. Bu yüzden de taboda çatlaklar oluşacaktır. Eğer bu şekilde hiç ellemeden burada bırakırsanız en az 8 saat bu şekilde bu deseni olduğu gibi korursunuz. Ya bunu işimiz bitince hemen alıp gene düz eğimi olmayan bir zemin üzerine aktarıp orada en az 7-8 saat bekleteceğiz. Ya da burada bu şekilde 7-8 saat hiç ellemeden kurumasını bekleyeceğiz. Parmakla dokunma süresi yaklaşık 24 saattir. 24 saat sonra parmağınızla dokunduğunuz zaman hafif kuruduğunu hissedersiniz. 2 gün sonra da tamamen kuruma işlemi bitmiş olacaktır. 2 gün sonra tuval kuruduktan sonra üzerine bunun taş vernik, epoksi
şeklinde boyamızı koruma amaçlı vernik türleri kullanabilirsiniz. Dediğim gibi Cadence'in yeni çıkan rezin art ürünü mükemmel bir koruma sağlar. Gene Cadence'in taş vernik ürünü bunun üzerine 2 gün sonra sürülürse daha canlı, renkli, 3 boyutlu güzel bir görüntü elde edebilirsiniz. Bu şekilde sizler de bu ürünümüzü kullanarak hoş görseller oluşturabilir. Bunu sehpalarınızda, dediğim gibi tepsilerinizin üzerinde, masalarınızın üzerinde uygulayabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.